Çok teşekkür ediyorum Arzu Toktay değerlendirmelerin için. Cosentino Türkiye Ülke Direktörü sevgili Alper Şensan burada. Sizin ham maddeniz de kuars. Siz de kuarsı işliyorsunuz. Sizde fiyatlar nasıl şekilleniyor? Valla bizde de dolar bazlı aslında global kuarsın da bir emtia ürünü olduğunu düşünürseniz emtia piyasalarında kendi seviyesinde oluşan döviz bazlı fiyatları var. Mesela bu sene nasıl şekillendi? Volatil miydi fiyatlar? Biraz stabildi ama Türkiye'de hem yerli üreticilerimiz var biliyorsunuz kuars konusunda hem de yurt dışına önemli ölçüde ham madde ihracatımız var. Dünyanın en büyük kuars rezervlerinden bir tanesi Türkiye. Özellikle Ege bölgesi Aydın Çine yöresinden çıkıyor. Temsilcisi olduğum Cosentino firması da ham maddesinin büyük bir kısmını Türkiye'den almakta. Dolayısıyla yerli üreticiler açısından dövizin hareketli olması tabii ki iç piyasaya sattıkları ürün bazında onları biraz tedirgin edebiliyor. Evet. Sıkıştırıyor, karlılığı biraz tıraşlayan önemli bir etken. Şimdi Cosentino'nun tedariğini Türkiye'den yapıyor olması önemli. Birazdan yaptığı diğer işleri Türkiye pazarına neden nasıl geldiğini ki 2014 yeni bir tarih aslında ürünün burada satış itibariyle önemli dedim. Çünkü neden? Dünyanın en büyük aslında kuvars taş üreticisinden bahsediyoruz. Evet. Cosentino bir İspanyol şirketi. Evet. Yılda 1 milyar euro üzerinde bir ciro yapıyor kuvars taşı satarak ve %90'ı da dünyaya global pazarda aktif bir şekilde satıyor. Bunlardan biri de, bu pazarlardan biri de bundan birkaç yıl önce Türkiye olmuş. Evet. Türkiye'de nasıl bir potansiyel gördünüz? Bu kuvars özellikle tezgahlarda kullanılıyor değil mi? Sonuçta bir inşaat malzemesi olarak geçiyor. Hani geçtiğimiz dönem biraz hareketliliğin durgun olduğu bir dönemdi. Geldiler, memnuniyetsiz kalmamışlar ki devam ediyorlar gibi görünüyor. Nedir beklentiniz Türkiye pazarından? Hemen aktarayım. Aslında giriş hikayemiz biraz farklı, öyle pat diye girmedi. Çünkü ben yaklaşık 4,5 yıl firmanın Türkiye'de distribütörlüğünü yaptım. 2014 yılında ortaklık oluşturarak Cosentino Türkiye'yi kurduk ve eş zamanlı olarak Ankara, İzmir, İstanbul'da depolarımızı ve ofislerimizi ve satış ekiplerimizi oluşturduk. Biz bu her bir birime Cosentino Center adını veriyoruz. Dünyada 5 kıtada, 32 ülkede, 130 şehirde, mega şehirde bu Cosentino Center'larımız var. Operasyonumuzu da kendimiz yapıyoruz. Aslında sadece bir üretici değiliz. Aynı zamanda da bu işin toptan ve perakende satışını yöneten unik bir iş modelimiz var. Dünyadaki diğer rakip üreticiler kıyasladığınız zaman. Türkiye tabii ki bu son 10 yıldaki inşaat piyasasının altın çağını yaşaması ve özellikle kentsel dönüşüm programı yabancıların çok ilgisini çekiyor ve bu bir cazibe oluşturuyor. Aynı zamanda genç nüfusun konut ihtiyacı ve Orta Doğu'daki bugün yaşanan problemlerin eninde sonunda bir şekilde çözülüp yeniden imara açılacak olması tabii ki yapı sektöründeki her oyuncuyu iştahlandıran şeyler. Cosentino'nun da Türkiye'ye girmesi aslında bu vizyonla oldu. Enteresan bir giriş özelliğimiz daha var. Türkiye pazarına verdikleri önemi göstermesi açısından aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri pazarı hariç, onun dışında tarihinde ilk defa bir ülke eş zamanlı 3 center birden açarak girdi. Daha başka ülkelerde, örneğin Almanya'da, Fransa'da önce bir center açıyor. İş büyüdükten sonra ikincisini, üçüncüyü daha sonra açıyor. Belki de benim distribütörlük döneminden getirdiğim bir ivmenin sonucu olarak da ve pazarın potansiyelini de öngörerek böyle sert bir giriş yaptı. Hızlı bir giriş, devamı da hızlı mı planlanıyor? Yıllık ne kadarlık bir büyüme ve ciro anlamında ne kadarlık bir performansı öngörüyorlar? Evet, şimdi bizim Cosentino'nun ilk yılları her zaman yatırım yılı olur. Bir kere şirketin benim en çok hoşuma giden yanı, hani Türk şirketlerimize de örnek olması açısından en büyük vizyonu uzun vadelidir. Hani şirketin kurucusu Paco Cosentino'nun çok sevdiğim bir lafı vardır. Şirketimi 100 yaşında görmek istiyorum der. 25 yıllık bir firmadır. Dolayısıyla şirketlerin ömrü her zaman sahiplerinden de, hatta sahiplerin ömürlerinden de daha fazla. Dolayısıyla uzun bir vizyonda ve perspektifle yatırımlarını planlıyor. Sadece Türkiye bazında değil, bütün dünyada aynı şekilde. İlk 2 sene yatırımımızı, iş modelimizi oturtmakla uğraştık. Pazarda yer edinmeye çalıştık. Bu sene geçen yıla göre %43 bir büyüme öngörüyorduk. Şu an ilk 6 aydaki hedeflerimizi tutturduk.
Esas hedefimiz 2022 yılında pazarın %25 gibi bir payını almak. Ancak %25 bugünün 25 ile 2020'deki 25 beklentisi arasında çok fark var. Ne kadar hacimden bahsediyoruz Evet. bu arada? Türkiye'deki kuvars ürün pazarı ne Söyleyeyim. kadar? Türkiye'deki kuars taş pazarı şu an 250 milyon TL civarı. Ancak bizim beklentimiz 2022'de bunun en az 2 katı olması yönünde. Dünyaya da baktığınız zaman 2016 yılında 8,3 milyar dolarlık bir pazar vardı ve raporlar 2022'de bunun 13 milyar dolara çıkacağını söylüyor. Yani dünyada da bir 2 katı bir büyüme öngörülüyor 2020'ye kadar. Bu büyüme süreci Türkiye'de çok daha fazla olacaktır. Çünkü henüz hala çok işin başındayız Türkiye pazarında. Yani başındayız derken tüm kuars üreticilerini kastediyorum. Kendi firmam adına değil, sektör olarak konuşuyorum. Evet. Sektörün önü çok açık. Yeter ki ülke ekonomisi sağlıklı, istikrarlı bir şekilde yoluna devam etsin. Peki siz sektörün için, yani bu sektör, bütün bu alanlar birbirini destekleyen alanlar. Sonuçta son 10 yıllık performansa bakıldığında hakikaten Türkiye'de inşaat sektörü önemli bir ivme kazandı. Ve hatta büyüme hesaplarımızı yaparken artık o sektörü de göğsümüzü göre göre Türkiye'nin bir gerçeği olarak koyuyoruz. Peki son dönemde özellikle bu destekler, teşvikler, bir miktar ekonomiyi canlandırma hareketleri kapsamında geldiğimiz noktada inşaat sektörünün performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela yılın geri kalanı için özellikle ve gelecek yıl için tabii şimdiden şekillenmeye başladı zira beklentiler. Sizin beklentileriniz nasıl? Şimdi aslında Yani ne kadar bir büyüme mesela bu yıl öngörüyorsunuz? Evet, yani bir kısa vadeli ve orta vadeli bakmak lazım. Orta vade ve uzun vadede sektör yapı sektörünün hala trendinin yukarı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki finans piyasalarından da her gün yakından takip ediyorsunuz. Her çıkışın bir düzeltmesi olur. Öyle. Belki şu an bugünlerde baktığınız zaman özellikle kentsel dönüşüm projeleri yaşanan bölgelere baktığınız zaman ufak bir balon oluşmuş durumda. Satış hızlarında düşme var perakende satışlarda. Ama projenin yeni projelerde, yeni başlayan büyük projelerde projenin niteliği, yapan firma ve konumu doğru olduğu zaman hala talep canlılığı var. Yeni proje segmentindeki kendi satışlarımızdan da bunu zaten hissediyoruz. Dolayısıyla hani belki önümüzdeki 1 sene 2 sene bir düzeltme süreci biraz yatay geçebilir ama ana trend yukarı, bizi olumlu Olmaya düşünüyoruz. devam edecek Tabii ki. diyorsunuz. Şimdi kuvars bir kere nedir? Bu kuvars taş neden tercih edilir? Son yıllarda da bir tercih sebebi olmuş, artmış durumda Evet. bu tercihler. Çünkü bunu merak ediyorum ve sormak istiyorum size bitirirken. Çünkü sonuçta bir mutfak tezgahı yaptıracaksınız değil mi? Önünüze onlarca seçenek giriyor. Evet. Bunu her şekilde yaptırabilirsiniz. Evet. Peki neden kuvarsız taştan yapalım? Şimdi kuars tabiatın bize bahşettiği en sert 3. doğal malzeme. Elmas, topaz ve kuars geliyor. Granitten 8 kat daha sert ve doğal bir parlaklığı var. Elması andırır ham olarak baktığınız zaman. Biz kuars taş üreticileri işte bu elmasa benzer kayaçları alıp ufalayarak, sıkıştırarak plak haline getiriyoruz. İçine renk ve desen maddeleri katarak bunu gerçekten görsel bir güzellik haline getiriyoruz. Öncelikle şık her bir kere şeyden şık ve çok çeşit var. Doğal malzemelerde mermer ve granitte seçenekler sınırlı. 100 milyonlarca yılda tabiat ana ne ürettiyse o üretilmiş. Üstüne bir şey koyamıyoruz. Ama kuars öyle değil. Sadece Cosentino'da 150'ye yakın alternatif var. Bu çok zengin bir seçenek ve tasarımın her türlü tasarıma uygun bir ürün bulabiliyorsunuz. Hepsini Türkiye'de bulmak mümkün mü? Biz stoklarımızda tutuyoruz. Onun dışında dayanımı ve sağlamlığı var. Dediğim gibi granitten 8 kat daha sert bir malzeme ve sıvıya emmeme özelliğine sahip. Çizilmeyen, aşınmayan, hoyrat mutfak kullanımına çok yatkın ve parlaklığını uzun yıllarca koruyan güzel bir ürün. Bizim Türk mutfağına uygun bir ürün müdür o zaman? Fazlasıyla uygundur. Biz biraz hırpalarız mutfağı Tabii. çünkü Biz yemek Batı yaparken. Avrupalılar gibi salatayla Aynen. geçiştirmeyiz. Kızartması Peki şeyi ya çok fiyat? olur. Fiyat Skalasında nerede görüyoruz? Fiyat orta ve ortanın üstü diyelim, alternatif diğer yapı malzemelere göre. Onların biraz üstünde tabii ki ama aldığınız bir ürün de evladiyelik bir ürün. Yani aslında total 20 yıllık 25 yıllık sürece bakarsanız ucuz aslında. Bu aralar hiçbir şeyin o kadar uzun ömrü olmadığını düşünürsek kuarsa yatırım hiç fena fikirmiş gibi görünmüyor bu Doğru. söylediklerinizle. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun. anlattınız, bizi bilgilendirdiniz.